Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madem ki yaratılmışız, öyleyse bu yaratılış sürecinde zaman ve mekanla olan ilişkiyi anlamaya çalışacağız şimdi. Bu ilişki bizlere hayatımızın içerisinde özellikle felsefe camiasının kendine sormuş olduğu en önemli soruyu, yani maddenin kendi içerisindeki enerjinin nereden kaynaklandığı sorusunun bazı cevap ve işaretlerini taşıyor olacak. Aynı zamanda bu zaman ve mekan ilişkisi kaderin nasıl takdir edildiğine dair önemli işaretleri veriyor olacak bize. Bu işaretler kaderi daha iyi kavramamıza imkan sunmak üzere bizlere bir hakikati beyan ediyor olacak. Aynı zamanda bu zaman ve mekan ilişkisi Cenab-ı Hakk'ın yaratılış sırasında arşı, suyu ve bütün bu değerleri hangi mekanizmayla ve Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ile olan ilişkisi hakkında bizlere bilgi sunuyor olacak. Zaman bu manada hakikati anlayabilmek için söylemek gerekirse bir mahlukattır. Bu mahlukatın varlık hareketini meydana getirebilmesi için varoluş sürecini tamamlamış olan her şey mekandır. Dolayısıyla kader dediğimiz şey kalemi var eden unsuru kendi içerisinde zaman ve mekan ilişkisinden yaratılmasına vesile olmuştur. Yani kader kalemi yaratmıştır ve o kader Cenab-ı Hakk'ın mekandaki kudretinin tarifidir. Aynı zamanda yazgının hareketli bir hali olup bu kalem hem canlıdır hem de bir enerji formu gibi de düşünülebilir. Çünkü yaratılış esnasında bütün büyük müfessirler ve din alimleri yaratılan ilk şeyin kalem olduğunu beyan ettiler. Sonrasında su olarak beyan eden de oldu. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın arşı yarattığını da beyan edenler oldu. Halbuki bütün bu beyanatlar kendi içerisinde doğrudur ve birbiriyle çelişmemektedir. Bizler bu Siyer-i Nebi'de aynı zamanda diğer bütün siyer kaynaklarını da sizlere hem aktarıyor hem de onlar arasında bir çelişki gibi görülen şeylerin aslında birbirini nasıl tamamladığında izah etme gayretinde oluyor olacağız. Böylelikle İslam alemine karşı söylenen sözleri de biiznillah bu Siyer-i Nebi dersleriyle rahatlıkla kavruyor olacağız. Elbette ki bu alanlar biraz kavrayışı zor alanlar. Kitapta belki biraz daha derin ve detaylı olarak izah edeceğimiz alanlar. Çünkü biliyoruz hepiniz o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a giden süreci merak ediyorsunuz. Bizler de öyle. Ama hakikat işin başını biraz kavrayabilmekte, bu kaderi iyi anlayabilmekte ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bizim bu hadislerin, bu Siyer-i Nebi'nin yaşamı içerisinde bize sunulmuş olan asli değerler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını kavrayabilmek için Rabbimizin onu nasıl yarattığında iyi anlıyor olmamız lazım. Dönelim efendim kadere. Kaderin kalemle olan ilişkisine. Maddenin varlığında var olma kaydını taşıdığı için ilk yaratılanın kalem olduğu söylenmiştir. İşte bu manada zaman bir mahluk, mekan mahlukun kendini gösterebildiği bir alandır. Dolayısıyla zamanla mekan arasındaki ilişki mahluk ile mahlukun kendini gösterebilme imkanı olarak beyan edilebilir. Şöyle ifade edebiliriz size. Elinizde bir uçak var veya uçabilecek bir cisim var, bir uçurtma var. Bunu sizin havalandırabilir olmanız için bunu kaldırabilecek olan bir hava gücüne ihtiyacınız vardır. Havasız bir ortamda uçurtmanızı uçuramazsınız. Evet, rüzgarın kendisi de bir mahlukattır ama şimdi görünmez bir şey olarak düşünürseniz eğer bunu mahlukun mahlukiyetinin ve özelliğini gösterebilmesi için gerekli olan alan mekan olarak tasvir edilir ve o mekan o mahluka aynı zamanda hizmet edendir. Şimdi ışığın birkaç ders önce ifade ettiğim üzere nuru Muhammedi, yani o nurun maddesel bir forma geçişi için zamanla mekan arasında böyle bir ilişki tayin edilmiştir.
Bu ilişki tayiniyle beraber insanın yaratılış mekanizmasında mekansal özelliklerle karşılaşabilme duyarlılığı söz konusu olmuştur. Muhammed bin İshak Hazretleri şöyle buyuruyor: İlk yaratılan aydınlıkla karanlıktır. Evet, bu Nur-u Muhammedi'nin kuşatıcılığına delalet eden bir hakikattir. Eğer bir de yerde nur, Cenab-ı Hakk'ın nuru olmayıp o nurun yaratılışıyla meydana gelmiş ve sonra tabiri caizse pakete tabi edilmişse, aynı zamanda bir karanlığı da beraberinde taşıyor olması gayet doğaldır. Dolayısıyla ilk yaratılan aydınlık ve karanlık gibi görünmesi gayet doğaldır. Çünkü bu o eldeki nurun meydana getirmiş olduğu unsurdur. Bu yüzden Muhammed bin İshak Hazretleri de bu noktada vermiş olduğu tespitte bir hata yoktur. Dediğimiz gibi İslam ulemasının bütün sözü aslında birbirini tamamlar mahiyetidir. Bir hadis var bu konuyla ilgili. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu yaratılış sürecinde ilk yaratılan şeyin kalem olduğunu beyan ediyor ve diyor ki Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ilk şey kalemdir. Neden? Çünkü zamanla mekan bir noktada harekete geçiyor olması onlardan bir yazgının doğmuş olma gerektiğini doğar. Çünkü birazdan göreceksiniz nurun hareket edişi esasında, özellikle zamanın hareket edişi esasında biraz daha detaylandıracağım üzere kaderin varlık beyanatı otomatik olarak oluşuyor. Bu neye benzer derseniz şöyle kısaca tarif edebilirim. Bir fener yaktığınız anda duvarda ya da ulaşabileceği son noktada bir görüntü meydana getirir. Bir ışık meydana getirir. Kapkaranlık bir oda ya da bir koridor düşünün. Böyle 1000 metre, 2000 metre uzunluğunda. Elinizde de böyle düşük yanan bir ampul, bir fener olduğunu düşünün. Yaktığınız anda çok uzaktaki o duvarda bir aydınlık meydana gelecektir. Burası kesin ve kat'i. O aydınlığın çarptığı duvar, Nur-u Muhammedi'nin tecellisiyle oluşacak levh-i mahfuz tahtasıdır. Bunun oraya yazım aşamasını taşıyan enerjinin kendisi de kalem olarak tarif edilmiştir. En kolay anlaşılabilir tabir olması hasebiyle. Elbette ki bu kalem takdir edilmiş imkan dairesinde Rabbinin emri altındadır. Bazı kaynaklarda Hz. Allah'ın arşın üzerinde eklentisi de vardır bu Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifine ek olarak. Bu zamanın ve mekanın dışında olma durumuna ait olan bir arştır. İnsanın tabi olduğu arş olarak algılanmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın onun dışında olduğunu izah edebilmek için Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir başka yerde söylemiş olduğu hadis-i şerifle beraber eklentilenmiştir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratılan ilk unsur işte bu noktada mahluk olan zamandır. Bu zamanın meydana getirmiş olduğu etkiyle Cenab-ı Hak nuru bir kübik forma koyarken hasıl olmuştur. Zaman nasıl yaratıldı sorusunun temel cevaplarından biri olarak ifade edilebilir. O çıplak ışık bir kaba konuyor, bir şeffaf kaba. Çünkü konulmasa kıyamet de olmayacak, yaratılış da olmayacak. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle olduğu için böyle. Başka türlü takdir etseydi elbette öyle olurdu. Buna mecbur değildi. Böyle takdir ettiği için biz takdir ettiği alandan başlıyoruz. Yani bu söylediğimiz sözleri Cenab-ı Hak mecbur değil, Cenab-ı Hak bu mecburiyeti maddenin kendisine vermiş. O yüzden biz maddeyi anlatınca bu sonuca ulaşıyoruz. Yoksa akidede böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Cenab-ı Hak su 100 derecede kaynar demiş. Biz henüz bilmiyorduk. Öğrendik 100'de kaynarmış. Eğer o 200 talep etseydi bütün sistem bunun üzerine kurgulardı. Bizler de suyun 200 derecede kaynayabilir olduğuna şahit olurduk. Amenna ve saddekna. Şimdi bu oluş boşluğun varlığını izah etmek üzerindedir. Çünkü zaman yaratılıp bir mahlukat olması mekanın yaratılışını doğal olarak gerektirir. Çünkü o varlık kendisini gösterecektir. İşte bu nur bir tabiri caizse aynada büyürken sonlu bir noktada durmaya mecbur kalmıştır. Çünkü aynı elimizde o uzun koridordaki fener gibi. Hani Nasrettin Hoca'nın fıkrasında söylediği gibi çok uzaklarda bir mum ateşi yanıyordu ama adam da demiş ya sen ondan bir ısı almışsındır.
Evet, kitabi olarak bir ısı aldığınız görülür ama o ışığın görülemeyeceği bir son nokta vardır. İşte bu yüzden matematikte sayılar sonsuz değildir, ışıkta sonsuzluk yoktur, hiçbir şeyde sonsuzluk yoktur. Akidenin öz ifadesine de aykırıdır ama biz ıslahi manada kullandığımız için bir sıkıntı, problem yoktur. Sonsuz demekte bir problem yoktur ama hakiki manada ilmi olarak bilmek gerekiyor ki biz sonsuzluk kavramı mümkün değil. İşte ışığın ulaştığı o son nokta levh-i mahfuz olmuştur. Dolayısıyla levh-i mahfuz dediğimiz alan altındaki ve içindeki bütün maddeyi tamamlayan ve onun yaşam biçiminin Cenab-ı Hakk'ın kudreti altında tayin edildiği olduğunu gösterendir. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miracına geldiğimiz zaman göreceğiz ki o bu semanın 7. kademesinden sonra Sidretül Münteha'da o son noktadan sonra refrefle beraber bunun da üzerine çıktığı için orayı levh-i mahfuz beyan edemez. Bu da Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka üstünlüğüdür. Levh-i mahfuzda olmayan onda vardır. Çünkü o nuru Muhammedi'dir ki Allah Resulü işte şu sözü söylüyor ya, şu söz çok muteberce beyan edilir ya, özellikle bu Hazreti Fatıma anamızın sözüdür. Levh-i mahfuzdaki ilimler Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilimlerinden sadece bir tanesidir. Bu neden söylendiğinin delili işte bu derstir. Dolayısıyla bu dersi neden yapıyoruz, biraz böyle bir karışık değil mi derseniz ben çok özetlemeye çalışıyorum. Kitapta uzatacağız inşallah. Diğer bölümleri kitaba saklamayacağız. Yanlış anlamayın, her şey birebir bu derste başlayıp bitiyor olacak ama bu alanlar biraz zihin yorucu alanlar, hayal etmesi güç alanlar. O yüzden özetle beyan ediyoruz ama bunları bilin ki kabataslak ifadeyle Allah Resulü'nün levh-i mahfuzun dışındaki bilgiye nasıl sahip olduğunu bilebilirsiniz. Dolayısıyla ışık gitti, bir yere çarptı. O çarptı dediğim bir yerde durdu ve bitti. O bittiği yer levh-i mahfuzdur. İşte bu noktada o ışığın tabiri caizse çarpma noktalarının her birisini meydana getiren şey kendisini oluşturma imkanını tanıyan mekanla beraber kaleme dönüşmüştür. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kader kalemi bizim anladığımız elde tutulabilir bir kalem formu olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellisinin her alanda kendisini gösterebilir olmasına delil olan büyük bir enerji fonksiyonu olup maddeyi hareket ettiren ve madde hareket ettikçe de onu yazmaya devam edendir. Ki bu bizim sağımızda ve solumuzda var olan melaikenin bizim hareketlerimizi yazmasıyla minimalize edilmiştir. Bir başka yerde bir kimya formunda anlatılacağı ve bilineceği üzere bir şeyin maksimizasyonu minimalist varlığına delil olduğu gibi bir şeyin en ufağının olması onun büyük bir görüntüsünde mutlakiyetine bizleri götürür. İşte bu kalem efendim levh-i tevhidi ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın harfi mimini, sadece mimini yazmıştır. Şimdi birazdan geleceğiz diğer Muhammed kelimesinde var olan diğer harflere, harfi mim ile yazmıştır ve tevhidi yazmıştır efendim. La ilahe illallah. Bu mimin sonunda var olan bir kuyruk işte insanın yaratılışının takdir olunduğu andır. Cenab-ı Hakk'ın nuru Muhammedi'yi insan olarak takdir ettiğinin beyanatı levh-i mahfuzda mimin kuyruğu olarak vardır. Sonradan Cenab-ı Hak bunu levh-i mahfuzun dışından alıp getirmiştir. İşte bu yüzden bütün melaikeler şaşırmıştır. Şimdi dikkat ederseniz yaratılışın özellikle Hazreti Adem Efendimiz'e geldiğimiz zaman meleklerin sorguları var. Ya Rabbi sen bu insanı yaratacaksın, bunlardan mı kan dökecek gibi sualler olacak. Oraya geleceğiz inşallah. Allah ömür verirse. Şimdi insan aklına şu soru geliyor. Bu melaikelerin bir kısmı var ki levh-i mahfuzda görevliler. Bunlar levh-i mahfuzda görevliyse Hazreti Adem Efendimiz'in yaratılacağını görmediler mi? El cevap, levh-i mahfuzda Hazreti Adem Efendimiz yaratılana kadar bazı şeyler tabiri caizse şifresiyle beyan olunmuş. Öyle şifreler ki işte mim harfinin ucu, son aşağıya inen direği, o Hazreti Adem Efendimizin elifi aslında mimin kuyruğundan doğmuştur. Bu harflerin de böyle nasıl ilişkili olduğunu birkaç ders sonra inşallah detaylıca dinlersiniz.
Bunlar bir hayal metaforu değil. Hakikaten var olan şeylerin karşılığıdır. Nasıl ki ben size şimdi bir marka ismi söylesem aklınıza bir şey canlanıyorsa ve o canlanan şeyin bir adıysa bu, aynı şekilde mim de bir canlı varlığın adıdır aslında, ama biz onları başka yerlerde harf olarak, konuşma babının beyanatı olarak kullanıyoruz. Bu kuyruktan hasıl olan insan Levh-i Mahfuz'da Hz. Adem Efendimiz yaratılana kadar saklı tutulduğu için birkaç büyük melaike hariç, onlara da büyük melaike denilmesinin temelinde Hz. Cebrail, Hz. Mikail, Hz. İsrafil, Hz. Azrail Aleyhisselam'ın yaratılışına da geleceğiz inşallah birinci cildimizde. Orada göreceğimiz üzere inşallah belki ikinci cilde kalabilir ama genel olarak bu bölümlerde orada göreceğiz ki pek çok şey onlara söylendiği için onlar büyük melaike olmuşlar. Büyük meleklerin haricinde bilenler de olmamış. Dolayısıyla melaike de şaşırmış. Efendim, bir mimin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk miminin kuyruğundan hasıl olmuş. İnsanoğlu Hz. Adem olup çamurla karılana kadar ve ruh kendisine üflenene kadar nefai ilahi bir saklı sırdı. O sır da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın adındaydı. Efendim, Rabbim bizi Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü kavramak ne mümkün, ona tazim edenlerden ayırmasın diyelim. Kalın sağlıcakla.